Bazı insanlar nasıl oluyor da her şeyde yetenekli olabiliyor? Eskiden zeka denince akla sadece IQ gelirdi. Zamanla buna duygusal zeka olan EQ eklendi. Fakat bunlara kıyasla arka planda kalan bir teori var. Çoklu zeka kuramı. Bu videoda çoklu zeka kuramı hakkında bilmen gereken her şeyi anlatacağım. Önce bu kuram nasıl ortaya çıktı ona bakacağız. Sonrasında 9 modülü öğrenip en sonunda bu kurama göre beynindeki potansiyeli nasıl arşa çıkarabileceğini anlatacağım. 1970'li yıllarda psikoloji dünyasında zekanın doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen statik bir kapasite olduğu inancı hakimdi. Standart zeka testleri insanları sadece sözel, dilsel ve mantıksal matematiksel yeteneklerine göre ölçüyor ve sınıflandırıyordu. Amerikalı psikolog Howard Gardner bu testlerin insan zihninin tüm yelpazesini yansıtmadığını düşünerek her bireyin zeki olma biçiminin farklı olabileceğini ve zekanın sadece okul derslerindeki başarıyı ölçen dar bir kavram olmayacağına inandı. Bu inancından yola çıkarak çalışmalara başladı. Gardner teorisini geliştirirken 20 yıl boyunca Darwinistan nörolog Norman Geschwind ile birlikte çalıştı. Felç geçiren veya beyin travması yaşayan hastaları inceleyerek beynin bir bölümü hasar gördüğünde kişinin belirli bir yeteneğinin, mesela kelimeleri okuma, yok olabildiğini, ancak aynı kişinin diğer yeteneklerinin, yani atıyorum sayıları anlama gibi, tamamen sağlam kalabildiğini gözlemledi. Bu, zekanın tek ve birleşik bir yapıdan ziyade birbirinden bağımsız çalışan modüllerden oluştuğunun en büyük kanıtıydı. Bu modüllere videonun ilerleyen kısımlarında detaylı bir şekilde anlatacağım. Gardner, teorinin asıl temelini farklı bir çalışmayla attı. 1979 yılında Bernard Van Leer Vakfı tarafından finanse edilen İnsan Potansiyeli projesinde çalışmaya başladı. Bu proje sayesinde Gardner sadece modern Batı okullarında neyin değer gördüğüne odaklanmak yerine evrimsel biyoloji, beynin gelişimine ve tarih boyunca farklı kültürlerde hangi becerilerin değerli kabul edildiğine yönelik kapsamlı araştırmalar yaptı. Tüm bu farklı alanlardaki verileri sentezleyen Gardner, zekanın beyinde ya iyi ya da kötü çalışan tek bir bilgisayar olmadığını, aksine her insanın kafasında farklı alanlarda bağımsız işleyen bir dizi bilgisayar olduğunu öne sürdü. Zeka yalnızca tek bir faktörden ibaret olsaydı, insanın istisnasız her konuda ya çok zeki ya da çok başarısız olması gerekirdi. Oysa Gardner, insanların dünyayı çok farklı şekillerde algıladığını belirterek, bazılarımızın bir alanda çok parlak, başka bir alanda ortalama, bir diğerinde ise zayıf olabileceği gerçeğini bilimsel bir temele oturtan çoklu zeka teorisini kurdu. Peki bu bilgisayarlar, bir diğer adıyla modüller nelermiş, şimdi ona bakalım. Öncelikle Gardner'ın teorisine göre hepimiz bu zeka türlerine sahibiz. Ancak her birimizde bu modüllerin gelişmişlik düzeyi farklılık gösteriyor. Bu farklılık sayesinde bir kişi bir şeye yetenekliyken başka birisi başka bir şeye yetenekli oluyor. Lafı uzatmadan size hızlıca bu modülleri tanıtayım. Sözel dilsel zeka. Kısaca bu zeka kelimelerle düşünme ve kendini ifade etme ile ilgilidir. Bu zekası yüksek kişiler hikayeler anlatmakta, şiir veya başka şeyler yazmada ve yeni diller öğrenmekte oldukça başarılıdırlar. Mantıksal matematiksel zeka. Bu zeka mantıklı düşünme ve problem çözme gücüdür. Bu zekaya sahip insanlar sayılarla çalışmayı ve neden-sonuç ilişkisi kurmayı severler. Mühendis ve matematikçiler en iyi örneklerdir. Bu ilk ikisini tahmin etmesi pek zor değildir. Yoldan çevirdiğiniz herhangi birine zeka deseniz bu ikisini sayar büyük ihtimalle. Ama bundan sonrakileri tahmin etmek biraz daha zor. Özellikle son üçünü. Görsel uzamsal zeka. Bu zeka gözünde canlandırma ile ilgilidir. Bir şeyi zihninde şekil olarak düşünebilirsin. Harita okumak ya da bir nesnenin nasıl görüneceğini tahmin etmek buna girer. Mimarlar, ressamlar ve tasarımcılar bu zekayı sık kullanırlar. Bedensel kinestetik zeka. Bu zeka bedeni iyi kullanmayla ilgilidir. El becerisi ve hareket kontrolü önemlidir. Sporcular ve dansçılar buna en iyi örnektir. Müziksel zeka. Bu zeka sesleri ve müziği iyi anlamayla ilgilidir. Ritim, melodi ve ton farklarını kolayca ayırt ederler. İyi bir şarkıcıda olması beklenen zeka türüdür. Sosyal zeka. Bu zeka insanları anlamayla ilgilidir. Karşındaki kişinin ne hissettiğini fark edebilirsin ve onunla iyi iletişim kurarsın. Liderler, öğretmenler ve satış yapan kişiler bu alanda güçlü olur. İçsel, yani öze dönük zeka. Bu zeka kendini tanımayla ilgilidir. Kendi duygularını, güçlü ve zayıf yönlerini bilirsin. Kendini geliştirmek isteyen insanlar bu zekayı kullanır. Bu zekayı örnek olarak ise bu kanalı takip edenleri verebiliriz. Doğacı zeka. Bu zeka doğayı anlamayla ilgilidir. Bitkileri, hayvanları ve doğadaki düzeni fark edebilirsin. Biyologlar, çiftçiler ve doğa ile ilgilenen kişiler bu zekada iyidir. Bu 8 zeka türüne ek olarak Gardner sonradan bir zeka türü daha ilave etti. Varoluşsal zeka.
Bu zeka hayatın büyük sorularını düşünmeyle ilgilidir. Neden varız? Hayatın amacı ne? Doğru ve yanlış nedir? Gibi felsefi sorular üzerine kafa yormayı içerir. Bu kişiler sadece günlük olayları değil, hayatın anlamını da sorgular. Bunlara örnek tabii filozoflardır. Ayrıca din adamları da örnek verilebilir. Tavsiyelere geçmeden önce eminim bu modülleri dinlerken şu cümleyi kurmuşsundur. İyi de bunlar zeka değil ki, yetenek. Zeka mı yetenek mi tartışması bu teori ortaya çıktığından beri var. Jordan Peterson gibi birçok ünlü psikolog ve eleştirmen tam olarak söylediğin şeyi savunmaktadır. Bunlar aslında farklı zekalar değil, yetenekler, ilgi alanları veya kişilik özellikleridir. Eleştirmenler zeka kelimesinin anlamının bu kadar genişletilip bulanıklaştırılamayacağını, iyi dans etmenin veya müzik aleti çalmanın zeka değil, birer yetenek olduğunu vurgularlar. Gartner ise bu eleştirilere şu şekilde cevap verir. İnsanların bu alanlara yetenek demesinde bir sakınca yoktur. Ancak eğer müziğe veya spora yetenek diyorsak, o halde matematiğe veya dile de yetenek demeliyiz. Gartner zeka kelimesini bilerek ve kasten seçmiştir. Çünkü toplumun sadece mantık ve matematik becerilerini yüceltip diğer insan becerilerini değersizleştirmesine karşı çıkmak istemiştir. Adına ister yetenek ister zeka diyelim. Gartner'ın ve modern bilimin hemfikir olduğu en önemli konu şudur. Bu özellikler doğuştan gelen, sabit ve değiştirilemez bir kader değildir. Beynimiz nöroplastisite, yani deneyimle değişebilme özelliğine sahiptir ve her beceri çabayla ve doğru yöntemlerle sonradan geliştirilebilir. Mesela mantıksal, matematiksel, müziksel veya bedensel becerileri profesyonelleri izleyerek ve buna ek olarak yoğun pratiklerle geliştirebiliriz. Ya da görsel, uzamsal becerileri geliştirmek için satranç oynamak, yapbozlar çözmek veya bir şeyleri inşa etmeyi deneyebilirsiniz. İçsel ve sosyal becerileri geliştirmek istiyorsanız kendi iç dünyanızı ve duygularınızı daha iyi anlamaya odaklanabilirsiniz. Bunun için her gün günlük tutmak ve meditasyon yapmak çok etkilidir. Bunlar uğraştırıcı geliyorsa bir olay yaşandığında hangi düşüncenin tetiklendiğini ve bunlara nasıl tepki verdiğinizi gözlemleyerek bu yeteneğinizi inşa edebilirsiniz. Sonuç olarak bunlara yetenek demek daha doğru gelebilir. Ancak asıl önemli olan beynimizin basit bir makine gibi tek bir alanda çalışmadığını, kendi seçtiğimiz alanlara zaman ayırarak ve pratik yaparak bu yeteneklerimizi yaşam boyu geliştirebileceğimiz gerçeğidir.